Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber 20.000 TL altı en iyi laptoplara yakından bakacağız. Uygun fiyatlı bir bilgisayar istiyorum ama aldığımda da bir iki sekme açtığımda herhangi bir kasma donma sorunu yaşatmasın. Aynı anda 2-3 uygulamayı çalıştırabileyim. Aldığımda uzun ömürlü kullanabileceğim gerçekten sağlam bir laptop istiyorsam bütçemiz şu anki piyasayı ve dolar kurunu düşündüğümde minimum 15.000 olmalı ve burada 23.000 liraya kadar çıkacağız. Baştan belirteyim, her zamanki gibi bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Bu laptopların hepsinin en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve fiyatlar değişiyor. Yeni modeller geliyor. Eğer bu videoyu bir ay sonra izliyorsanız bu listedeki laptopların bazılarının stokları bitmiş olabilir. O yüzden ayrı bir şekilde 20.000 TL altı en iyi laptoplar listesi oluşturdum. O listeyi güncel tutmaya çalışacağım. Bu tarz laptop öneri videoları çok fazla araştırma ve bir o kadar da emek istiyor. Bu serinin devamı için alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Şimdi alınabilecek en ucuz laptopumuza başlayalım. Burada Asus'un VivoBook Go modelini görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 4 çekirdek ve 8 threadlik bir yapıya sahip. 8 GB RAM DDR4 3200 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında 15.6 inç Full HD IPS bir panel kullanılmış. Ekran kalitesi olarak bu fiyatlarda en iyi laptop diyebilirim. CSGO, Valorant gibi oyunları en düşük ayarlar 720p'de rahatlıkla oynatabilecek bir laptop. Bunun dışında Office, Word iş içinde kullanılabilecek 17.000 bandında şu anki piyasayı düşündüğümde aldığımızda uzun ömürlü götürecek en ucuz laptop diyebilirim. İnce hafif tasarımı ve şık yapısıyla da gerçekten güzel bir laptop. 17.000 bandında da benim kesinlikle favorim. İkinci sırada Lenovo IdeaPad Slim 3'ü görüyoruz. Özellikle daha güçlü bir işlemci istiyorsak bu noktada öne çıkıyor. Ryzen 7 5825U burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. Bu fiyat bandının da en güçlü işlemcisi diyebilirim. 8 GB RAM DDR4 3200 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında 15.6 inç Full HD IPS bir panel kullanılmış. Ekran kalitesi olarak da bu fiyatlarda en iyilerden. Batarya anlamında çok bir beklentiniz olmasın. Ortalama gündelik bir kullanımda 4 saat götüren bir bataryaya sahip. CS, Valorant gibi oyunları 1080p en düşük ayarlarda rahat rahat oynatacakken gündelik kullanım Office, Word için de fazlasıyla yeterli bir laptop. Ama bu laptoptan çok bir render performansı beklemeyin. Tasarım olarak da gayet şık, ince hafif yapısıyla beraber de 17.000 bandında alınabilecek en iyi laptoplardan diyebilirim. Fakat sonradan bir RAM yükseltmesi yapılmıyor. Eğer laptopta render, grafik tasarım, video edit gibi işler yapacaksanız bunu mutlaka göz önünde bulundurun. Yani 8 GB RAM sizin için yeterli olmayacaktır. 3. sırada özellikle render, grafik tasarım gibi işlerle uğraşacaksak bu noktada alabileceğimiz minimum laptop yani Lenovo IdeaPad Slim 3'ün Ryzen 5'li versiyonunu görüyoruz. Ryzen 5 5. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 6 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM çift kanal DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında 15.6 inç Full HD TN bir panelle geliyor. Ekran kalitesi bu fiyat bandında ortalama seviyede ama performans olarak baktığımda 15'te 20.000 bandındaki en sağlam laptoplardan diyebilirim. Kaliteli kasası şık tasarımıyla da Office, Word için kullanacaksanız bu laptop gayet yeterli. 1080p render için de giriş seviyesi bir laptop diyebilirim. 4. sırada Asus VivoBook 15 önümüze çıkıyor. Özellikle taşınabilir kompakt bir laptop istiyorum. Aynı zamanda laptopu Office, Word için ders çalışmak, not tutmak için kullanacaksan bu noktada alınabilecek en mantıklı cihazlardan diyebilirim. i5 1235U işlemci burada kullanılmış. 10 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 8 GB RAM DDR4 3200 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında 15.6 inç Full HD IPS bir panelle karşılaşıyoruz. Ekran kalitesi olarak bu fiyat bandındaki en iyilerden. Kasa kalitesi ve taşınabilirlik yönünde de sağlam bir laptop. i5 işlemciyle beraber de gündelik kullanım Office, Word için rahat rahat kullanılabilecek bir cihaz. Ayrıyeten 32 GB'a kadar RAM yükseltmesi yapabiliyoruz. Bu da bu laptopun önemli artılarından. 5. sırada HP 15'i görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM çift kanal DDR4 3200 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında 15.6 inç IPS bir panelle karşılaşıyoruz. Ekran kalitesi olarak bu fiyat bandındaki en iyilerden diyebilirim.
AMD Radeon Graphics ile beraber de CS, Valorant gibi oyunları en düşük ayarlar 1080p'de rahat rahat oynayabiliyoruz. Gündelik kullanım, ders çalışmak, Office Word için de fazlasıyla yeterli bir laptop. Son sırada özellikle uzun vadeli kullanacaksak hem performans hem ekran kalitesi hem de taşınabilirlik, kompaktlık yönünde en mantıklı laptoplardan Lenovo IdeaPad Slim 3 benim kesinlikle favorim. Yani Lenovo IdeaPad Slim 3'ü görüyoruz. i5 13. nesil H serisi işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, çift kanal DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında 15.3 inç Full HD IPS bir panel kullanılmış. Ekran kalitesi olarak da bu fiyatlarda alabileceğimiz en sağlam laptop diyebilirim. Alüminyum kasası ve Dolby Atmos stereo hoparlörleriyle beraber bu fiyatlarda gündelik kullanım, genel deneyim açısından da sağlam bir laptop. Dostlar, şimdi son olarak favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçem çok yüksek değil, 15'te 20 bin bandında ve bu fiyatlarda alabileceğim en ucuza en mantıklı laptopu istiyorsam Asus VivoBook Go bu noktada çok mantıklı. Ryzen 5 7. nesil işlemciyle beraber gündelik kullanım, Office Word için de yeterli bir laptop. Fakat bütçeyi biraz daha artırabiliyorsam özellikle işlemci performansı olarak çok daha güçlü olan Lenovo IdeaPad Slim 3'ün Ryzen 7 5. nesil versiyonu bu noktada çok mantıklı. Şu anda 17.800 bandındaki fiyatıyla da 20.000 TL altı laptoplar için de kaçırılmayacak bir laptop diyebilirim. Ama ben çok fazla sekme kullanıyorum veya video edit, render için bir laptop alacağım. Alabileceğim en ucuz, en mantıklı laptop ne derseniz de Lenovo IdeaPad Slim 3'ün Ryzen 5'li versiyonu. Çünkü 16 GB RAM ile beraber render için de yeterli. Çok fazla sekme kullanıyorsak da işlemciyi yormayacak bir RAM kapasitesi. Fakat ben laptopu iş, Office Word için alacağım veya ders çalışmak için alacağım. Hiç fark etmez. Bu noktada taşınabilirlik, kompaktlık ve batarya performansı benim için önemli diyorsan Asus VivoBook 15 bu noktada çok mantıklı. Fakat benim için işlemci performansı önemli diyorsan da HP 15 bu noktada öne çıkıyor. Ryzen 7 7. nesil işlemciyle beraber 22.000 bandında alınabilecek en güçlü cihaz. Fakat ben laptopu bir kere alacağım. Aldığımda da uzun ömürlü kullanayım, en az 4-5 yıl götürsün diyorsan bu noktada Lenovo IdeaPad Slim 3 çok mantıklı. i5 13. nesil işlemciyle beraber 15.3 inç Full HD Plus IPS paneli düşündüğümde hem performans olarak hem de ekran kalitesi anlamında 25.000 altında alınabilecek en güçlü laptop. Açıkçası listeyi de genel olarak değerlendirirsem şu anki piyasa şartları ve dolar kurunu düşündüğümde bu piyasada en ucuza alınabilecek en iyi laptoplar bunlardı. Eğer bütçeniz 15.000 ile 25.000 bandındaysa bence bu laptoplar dışında başka bir laptopa da bakmayın. Çünkü hem fiyat hem performans hem deneyim, bu 3 noktada en sağlam laptoplardan bahsettim. Bu laptopların hepsinin de en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin ve fiyatlar değişebiliyor, stoklar bitiyor. Ben bu laptoplar için 20.000 TL altı en iyi laptoplar olarak ayrı bir liste oluşturdum. Özellikle de videoyu sonradan izliyorsan önerdiğim güncel modelleri görmek adına o linke mutlaka bak derim. Ve bu serinin devamı için de alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da yine mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.